Karaciğer olsun. yağlanmasına ne iyi gelir? Ne Sağ yediniz, olun. bağlandınız. Hemen Geçmiş dinleyelim. olsun. Karaciğer Şimdi- yağlanmasının bitkisel bir çaresi var mı hocam? Ya da beslenmeyle? Vardır. Karaciğer yağlanmasının önce sebebine bakmak gerekir. Çünkü sebebi ortadan kaldırmadan tedavi edemezsiniz. Karaciğer yağlanmasının en önemli sebebi karbonhidrat tüketmektir. Niye? Karbonhidrat yediğiniz zaman siz bir dilim ekmek yediniz veya çay şekeri tükettiniz veya bir tatlı yediniz, hiç fark etmez. Bunların hepsi karbonhidrattır. Siz bir dilim tam buğday ekmeği yediğinizde tadı tuzludur, şekerli bir şey yediğinizi düşünmüyorsunuz ama tam buğdayın glisemik indeksi çay şekerinden daha yüksek. Çay şekerinin glisemik indeksi 59, tam buğdayın 72. Yani siz tam buğdayla aslında kan şekerinizi daha çok yükseltirsiniz. Vücuda giren karbonhidratı, bu tam buğday ekmeğini vücudumuz glikoz metabolizmasına sokar. Çok az bir kısmını glukoza çevirir. Glukoz akut enerjidir, kullanılır. Ama bu tam buğday ekmeğinin çoğunluğu fruktoza çevrilir. Karaciğere gider. İnsülin hormonu vasıtasıyla trigliserit yağına çevrilir. Trigliserit karbonhidratların depolandığı yağ formudur. Bütün karbonhidratlar trigliserit olarak depolanır. İşte karaciğer yağlanmasını yapan yağ bu trigliserittir. Karaciğer yağlanmalarının artışının sebebi de karbonhidratın fazla miktarda tüketilmesidir. Onun için bir kere karaciğer yağlanması olan herkese karbonhidrattan uzaklaşmalarını tavsiye ediyorum. Şekerden, tatlıdan, ekmekten, makarnadan, tahıllardan uzaklaşacağız. Bu bir. İki, beslenmeyi düzene soktuktan sonra enginar yaprağından fayda görmesini tavsiye edebilirim hastalarımıza. Kitaplarımda da var benim. Enginar kürüm var benim. Enginar'da şuna dikkat edeceksiniz. Tabii filtre kahve tavsiye etmişler. Ben filtre kahve tavsiye etmiyorum karaciğer yağlanması için. Neden edilmiş olabilir? Bilemiyorum. Onu niye tavsiye etti onu sormak gerekir ama ben tavsiye etmiyorum. Tamam. Enginar'ı tüketirken biz çanak kısmını yiyoruz ya. Çanak kısmında etken madde falan yok. Enginar'ın içindeki etken madde kısmı çöpe giden yapraklardı. Gerçekten. İzmirliler yaprağıyla pişirir ve çok doğru bir şey yaparlar. Yaprağındadır çünkü etken maddesi. Ve İstanbul'da maalesef o yapraklar çöpe gidiyor hep. Çanak çıkarılıyor, çöpe gidiyor. Gidiyordu. Çöpe gitmiyor daha doğrusu. Ben bir keresinde sordum enginarcıya, ne yapıyorsunuz bu yaprakları dedim. Hocam şurada bir inekçi var, ona veriyoruz dedi. İnekler bizden daha iyi besleniyorlar bu arada. Maşallah ineklerin karaciğerleri mis. Aynen öyle. Şimdi bu enginarları da alın. Enginarcınızdan enginar alırken enginar yapraklarını da alın. Ve her bir enginarın yaprağı için 2 litre su, bir tane limonun suyunu sıkın ve limonun kabuğunu atın. Çok az kaya tuzu, çok değil 5-10 dakika kadar kaynatın ocakta. Sonra da süzün bir sürahiye. Sürahiye aldığınız enginar suyunu buzdolabına kaldırın. Her gün sabah bir bardak, akşam bir bardak enginar suyu için. Bitene kadar. Bitince tazesini yapın. Ve buna en az 6 ay devam edin. Dolayısıyla buzluğunuza enginar zamanında bol bol enginar yaprağı depolayın. Karaciğerinize son derece faydalı olduğunu göreceksiniz. Üstelik hiçbir yan etkisi de yok. Ege'de bir söz vardır. Senede 40 kere enginar yersen, 40 öğününde enginar olursa hastalanmazsın derler.